Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında çok güzel ve kolaylıkla örebileceğiniz bir örgü motif yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için istediğim bir renk çeşidini kullanıyorum. İstediğim şekilde bir renk. Tığ olarak ipime uygun bir tığ tercih ettim. Şöyle başlıyorum. Zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Ben böyle zincir üzerine başlıyorum. Sizler sihirli halka üzerine de başlayabilirsiniz. Böyle baştaki zincirime battım. İlmeği içinden çıkardım. Şöyle sık iğne ile şuraya bir yuvarlak oluşturmuş oldum. 3 zincir çektim. Tığma ipimi doladım. Yuvarlağın içine battım. İkili trabzan yaptım. Tığma ipimi doladım. Yuvarlağın içine battım. İkili trabzan yaptım. Tığma ipimi doladım. Yuvarlağın içine battım. İkili trabzan yaptım. Bakın şöyle trabzan yaparak yuvarlağımı dolduracağım. Baştaki zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Bunları 16'ya tamamlayalım. Evet, 16 tane trabzanımla doldurdum. Sonrasında baştaki trabzanıma şu şekilde batarak ilmeği içinden geçirdim. 2 zincir çekiyorum sıkıca ve ipimi burada keseceğim. Artık beyaz rengimle işim bitti. Bir üst sıralarda farklı renkler kullandım ben. Şu şekilde bakın tamamlamış oldum. Şimdi yeşil rengim var, onu alıyorum. Şöyle herhangi bir trabzan tepesinden batarak başlıyorum. Şu şekilde 1, 2, 3 zincirle bir üst sıraya çıktım. Bu benim ilk trabzanım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Aynı trabzan tepesine tekrar batıyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. Bakın aynı yere 3 kere battım. Sonrasında 1, 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. Bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan olarak battım. Şu şekilde bakın. Bu battığım yere 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 2 zincir, bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan. 2 zincir, bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan. Artık buraya 3 tane trabzan batacağız. Aynı yere 3 tane. Bu şekilde 2 zincir. Aynı tekrar ediyoruz bakın. Aralarda ikişer zincir, altta birer trabzan atlıyoruz. 3 defa batıyoruz aynı yere. Bir tek batıyoruz. Böyle bu sırayı tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın böyle. Yine 2 zincirimi çektim. Burada tek trabzanım var. Sonrasında buradaki şöyle zincirime batarak birleştirdim bakın. Şimdi bir sıra daha yeşille dolanacağım. 3 zincirimi çektim. İlk trabzanımı yaptım. Şimdi ortadaki ikinci trabzanın tepesine batıyorum. 1. Aynı yere tekrar batıyorum. 2. Aynı yere tekrar batıyorum. 3. Aynı yere tekrar batıyorum. 4. Aynı yere tekrar batıyorum.
5. Şöyle ortadaki ikinci trabzanın tepesine 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yaptık. Sonra üçüncü trabzanın tepesine geçiyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü şu şekilde olacak. Üçgen trabzan sayısı 2, 4, 6, 7'ye çıktı. Şimdi burada yine aynı işlemi devam ettiriyorum. 2 zincir trabzanın tepesine batıyorum. 2 zincir birinci trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan. İkinci trabzanın tepesine 5 tane trabzan batacağız. Birinciyi yaptık. Aynı yere tekrar 2, aynı yere tekrar 3, aynı yere batıyorum. 4, aynı yere batıyorum. 5. Aynı yere 5 tane trabzan battık. Burası da ikinci trabzanın tepesi oluyor. Üçüncü trabzanın tepesine bir tane trabzan batarak burayı tamamlamış olduk. Bakın şöyle göstereyim. Şuralar bizim bakın böyle köşelerimiz olacak. Şimdi buraya da aynı işlemi uygulayalım. 2 zincir trabzan, 2 zincir buraya birinci trabzanın tepesine bir tane, ikincinin tepesine 5 tane trabzan batacağız. Üçüncüye bir tane trabzan. Böyle devam edelim. Sırayı tamamlayalım. Sonrasında renk geçişi yapacağız. Evet bakın böyle yeşil rengimle de tamamladı. Artık motifimiz ortaya çıkmış oldu. 1, 2, 3, 4 tane köşemiz var. Köşelerde hep aynı işlemi yapacağız. Orta kısımlar, şu kısımlar hep aynı ilerleyecek. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Pembe rengime geçtim ben. Aynı renklerle de ilerleyebilirsiniz. Renk geçişleri sizin isteğinize kalmış, zevkinize kalmış şekilde. Şimdi şuradan başlayalım bakın. Buradaki trabzanların şu baştaki trabzan tepesinden atarak başlayalım. 3 zincirimi çektim. Ve devam ediyorum. Burada 7 tane trabzanım var. 4. trabzanın tepesine yani ortadaki trabzanın tepesine yine 5 defa batacağız. 3. Bakın aşağı kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan var. Ortadaki trabzan 4. trabzan oluyor. Bunun tepesine yine 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 defa battık. Bakın bu şekilde. Bu köşeler buralar bizim artış noktalarımız. Şimdi 5 tane trabzanı yaptıktan sonra sondan 3 trabzanın tepesine tek tek batıyorum. Buralar hep aynı olacak. Bakın yine böyle köşemi tamamladım. Buralar dediğim gibi hep aynı. 2 zincir trabzan tepesine batalım. 2 zincir trabzan tepesine batalım. Yine 3 tane tek tam ortadaki 4. trabzanın tepesine 5 trabzan yapacağız. Bunu da birlikte yapalım. Bakın 3 tane tek. Şimdi 4. trabzan tam ortadaki trabzan. Bunun tepesine 5 tane batalım. Bakın şöyle 3 tane yaptım. 4, 5. 3 tane tek. Buradaki trabzanın tam ortadan tepesine 5 tane trabzan battık. Sonrasında tek tek batalım. İki zincir. Bu köşemizi de oluşturmuş olduk. Bakın şöyle. Bundan sonraki sıralarımız hep aynı şekilde ilerleyecek.
Yine bir üst sıra böyle bu sırayı tamamlayalım. Sonra tekrar üst sıraya geçtiğimizde bakın burada 5 tane trabzan var. Yine bunların şu ortadaki trabzanın tepesine bir üst sırada yine 5 tane trabzan batacağız. Bu köşeler hep aynı şekilde tekrar ederek ilerleyecek. Hep ortadaki trabzanı bulduğumuzda onun tepesine 5 tane trabzan batacağız. Diğer yerler hep aynı olacak. Artma işlemlerimiz dediğim gibi bu köşelerde. Böyle bu motifi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Böyle devam edelim. Evet, ilerlemiş, bitmiş halini sizlere böyle göstermek istedim. Bakın şöyle hep ortalarda burası köşeler bizim artma noktalarımız. Hep en ortadaki trabzana beşerli trabzan yaparak köşelerdeki artışlarımızı tamamladık. Şöyle bu motifi böyle küçük küçük istediğiniz boyutlarda da yapıp sonradan birleştirip battaniye kırlent oluşturabilirsiniz. Dilerseniz bu motifi böyle istediğiniz büyüklüğe kadar örüp sadece bu motif üzerinden yastık kılıfı, kırlent, battaniye örebilirsiniz. İster küçük küçük, isterseniz büyük parçalar şeklinde örebilirsiniz. Hep aynı şekilde ilerleyecek bakın. İstediğiniz renk geçişlerinde yapabilirsiniz. Birçok alanda kullanabilirsiniz. Hırka, yelek yapımında da kullanabilirsiniz bu motifi. Gerçekten çok güzel ve kolaylıkla örülebiliyor. Örmesi de çok zevkli. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.